Ben 1962 doğumluyum. 1983 doğumlu bir kızım, 1986 doğumlu bir oğlum var, 2 evladım. Kızımdan bir kız, bir erkek, oğlumdan da bir kız, bir erkek olmak üzere 4 tane torunum var. Horhor'da dünyaya geldim, İstanbul. Horhor derken Aksaray, Sofular civarı, böyle tarif edersem daha iyi anlarlar. Ondan sonra biz Gedikpaşa'da, iş yerimiz Kadırga'daydı. Benim çocukluğum Kumkapı, Nişanca, Kadırga civarında geçti. Emekli olana kadar. Hiç kopmadım oralardan. İş yerimiz Kadırga'daydı. İlk abim, en büyük abim Gedikpaşa'da Türkiye'de ya birinci ya ikinciyiz. Radyo imalatı yapardık. Zefir, Niagara, Anadolu marka. İçini yapardık. İzmir'e gönderirdik Eminönü'nden, Sarayburnu'ndan. Sonra abim bıraktı radyo imalatını. Televizyon tamirine döndük. Dolayısıyla Kadırga, Kumkapı, Nişanca arası hayatımız böyle devam etti. Öğlen 1'de açardık iş yerini. Televizyon tamircileri gelirdi bize. Bir gün biz kepenklerimiz kapalıydı. Bir gün oradan gazeteci geçiyor. Dükkanı açmadan çünkü 60-70 tane müşteri kuyruk beklerdi. Karşımızdaki esnafa, bakkala soruyor. Bu kuyruk ne kuyruğu diyor. Bakkal da bunlar diyor televizyon tamircisi diyor. Yapamadıklarını diyor buradaki ustaya gelip yaptırıyor diyor. Gazeteci de gelip bizden izin istedi, fotoğraf çekebilir miyim diye. Birkaç resmimizi çekti. 14 Mayıs 1985 Cuma günü. Hatta benim resim vardır ilk. Ondan sonra ertesi gün bizi tamirciler aradı. Abi dedi, Türkiye Gazetesi'nin 1. sayfasında haber olarak çıkmışsınız diye. Ben de gittim gazeteyi aldım. Bir baktım TV hastanesi, tamirciler bile onlara gidiyor diye haber olarak çıkmışız. Bu hastane ismini gazeteci bizi haberi hazırlarken kendi aklından bir manşet yakıştırması. Sonra bu ismi herkes kullanmaya başladı. Dediğim gibi bizim çocukluğumuzda biz büyüklerimizin son böyle yokluk yıllarına denk geldik. Mesela 110 volt elektrik vardı bizde. Sık sık kesilirdi. Sobayla ısınırdık. Kömür, odun. Banyolarımız da hatta kazanla ısınırdık. Haftada 2 defa ailece komple duş alırdık. Genelde en son duşumuzu Perşembe günü alırdık Cuma namazına gideceğimiz için. Ondan sonra komşuluklar vardı. Biz gerçekten İstanbul'un en güzel yıllarını yaşadık. Yani bir komşu değil, hep beraber bir aile gibiydik. Kumkapı'da Nişancı'nın avantajı şu, sahile yakındık. Bir de bütün imalathaneler, ticarethaneler, Babali olsun, adli olsun, her yer bize yakındı. Gülhane Parkı olsun, imkanlarımız çoktu. Yani her şey, hayat avucumuzun içindeydi. Bir nevi cennette yaşıyor gibiydik. Babalarımızın iş yerleri yakın olduğu için iş dönüşünde annelerimiz, konu komşu hep kaldırımlarda otururdu. Bütün bayanlar işte evde hazırladıkları şeyi ortak olarak sokaklarda yer, içer. Çocukları sokaklarda top koşturur, oynar, eğlenir. Yani herkes birbirini yakinen tanırdı. Yani mahalle birbirini tanırdı. Birisi yabancı giren belli olurdu mahalleye. Ondan sonra en güzel hatırladığım şeyler, gece babalar işten döndükten sonra yemeklerimizi yerdik. Derdik işte arkadaşlarına seslenirdi. Al çocuklarını, al hanımını, sahile gidelim. 3-4 aile, çoluk çocuk, yani inanın 30 kişi sahile çıkardık. O zaman sahil boştu, İstanbul bu kadar dolu değildi. İnşaatlar yeni yeni gelişiyordu. Sahilde tahta masalar vardı böyle 4'er kişilik. Semaver söylerdik. Seyyar satıcılar vardı. Yani pamuk şekeri satan, kuru yemiş satan, hatta sinema bile vardı sahilde. Yazlık sinemalar vardı. Tabii 4 aile orada oturunca düşünün yani 8-10 kişi ve çocuklarıyla beraber aşağı yukarı 30 kişi. Çocuklar o sahil boyunda koşarlar. Seyyar satıcılardan alışveriş ederler. Şen, şakrak, sohbet, muhabbet. Yani eve döndüğümüzde, uyuduğumuzda vücudumuzun ağırlığını hissetmezdik. Sanki bulutların üstünde yaşıyor, yatar gibiydik. Yani mutluyduk, huzurluyduk. Sabah böyle neşeyle kalkardık. Bir sokağa attığımız zaman mutlaka 2-3 kişiyle sohbet, muhabbet ederek, hal hatır sorarak iş yerimize giderdik. Maalesef bu değerler şu an yok. Yani şu an birisine selam verdiğinizde böyle bir garip bir şekilde bakan gözlerle, yüzlerle karşılaşıyorsunuz. Bu da bizi son derece üzüyor. Yani o günle bugün arasındaki fark maalesef uçurum derecesinde. Yani
Sanki yabancı bir milletin kimliğini taşıyan bir vatandaş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Gençlerimize maalesef bizim yaşadığımız o güzel manevi değerleri koruyup aktaramadık. Miras bırakamadık. Bilemiyorum artık burada bir yerlerde bir hatalar, eksiklikler yaptık ama bir de asıl 1980'den sonra ülkede yasakların kalkması, birçok imkanlar insanların önüne sunulması biraz insanları maddiyata itti, çıkarcılığa itti. Herkes bir şeylerin peşinde koşmaya, menfaat için selam vermeye, dünya malı yığmaya yönlendi. Halbuki bizde şey yoktu. Mesela diyelim ki bir aile taşındı bizim mahalleye. Bizde maddiyat ayaklarımızın altındaydı. Bizde maddeye tapmak diye bir şey yoktu. Mesela giderdi büyüklerimiz, annelerimiz o bayanın yanına. Kızım hoş geldin, kimsin, nesin, necisin, bir şeye ihtiyacınız var mı? Sorarlardı. Eğer gerçekten durumları zayıfsa bir haber salınırdı mahalleye. Zenginler yardıma koşardı. Kimin yardım ettiği bile belli olmazdı. Yani burada güven vardı. Gerçekten birbirimize güven vardı. Yani o kişi emindir, beni aldatmaz, kandırmaz, o iyilik yerine gider diye. Bu değerler de kayboldu. Ne yaparsanız yapın. İster yetişen ailelerde olsun, ister dini eğitim alsın ama maalesef aramızda bu güven kayboldu. Bu da beni son derece üzüyor. Yani o günle bugün arasındaki makas bayağı bir açıldı. Yani bir kendimize gelmemiz, silkelenmemiz, geriye dönmemiz lazım. Hatta bir yazarın yazısını okumuştum, Gürbüz Azak diye. Çok etkilenmiştim. Niçin kaçıyoruz diye. Kaçmak iyi değil, kaçmaktayız. Bir ömrü kaçarak tüketmek alışkanlık halini aldı alacak diyor. İyilikten kaçıyoruz diyor. Doğruluktan, hüsniyetten kaçıyoruz diyor. Kaçtıklarımıza yönelelim diyor. Yani tarihimizden, örf ve adetlerimizden, bizi biz yapan seviyelerden kaçıyoruz diyor. Ne olur diyor, kaçtıklarımıza yöneltin bizi diyor. Az ötemiz karanlık, uçurum diyor. Böyle bir şeyini okumuştum. Günümüzün eleştirisini yapan bir yazarın. Dediğim gibi bayağı bir eksiklikler var. Dün de bugün arasında. Bir de bizim tabii ki avantajımız şuydu. O zaman Türkiye daha yeni bir şeyler, biz dediğim gibi temin az önce bahsettiğim gibi bizim büyüklerimizin yokluk yıllarına denk geldik. Her şey mesela çocuklar mahalle takımı yapardık. Çünkü boştu. Hatta Sultanahmet Adliyesi'nin arkası cezaeviydi. Orada bile çocuklarla, arkadaşlarla maç yapardık. Sultanahmet'in o caddede olan tramvayın olduğu yerde alanlar boştu. Laleli Camii'nin alanları boştu. Yani her sokak, her mahalle bizimdi. İstanbul bizimdi yani. Çünkü daha inşaatlar bu kadar hızlı gelişmemişti. Ondan sonra bir de mesela en güzel benim anılarımda, hatıralarımda kalan mesela diyelim ki Ramazan geldi değil mi? O Ramazan'ı bir daha yaşayamazsınız. Çünkü bütün camiler bize yakın olduğu için mahalle arkadaşlarından yani 8, 10, 15 kişi işte Saraçhane Camii'ne gidelim bugün. Yarın Laleli Camii'ne gidelim. Öbür gün Şehzadebaşı Camii'ne gidelim, tarihe bakalım. Öbür gün Sultanahmet'e gidelim. Temin dedim ya her şey elimizin avucumuzun içindeydi yani. Bu yönden çok şanslıydık. Ondan sonra sinemalar vardı. Yazlık sinemalar vardı. Bütün ailece giderdik. Bir de şu kaldı aklımda. Televizyon yeni girmeye başladı. Her evde televizyon yoktu. Mesela komşularımız gelirdi. İnanın 10-15-20 kişi olurduk. Otururduk sessizce. Saat 5'te açılırdı akşam. Rahmetli Fecri Ebcioğlu vardı. Hemen hemen bütün programları sunardı. Abim giderdi kuru yemişçiden bir sürü şey alırdı. Annem evde bir şeyler hazırlardı. Gelenlere ikramda bulunurdu. Hepimiz böyle mutlu bir şekilde yani güzel günler geçirdik. Mutlu günler geçirdik, yaşadık. Babam çalışmadı. Babam Bilecik Boğaziçi'nde seyyar manavdı. Abim çalışıyordu, en büyük abim. İşte radyo imalatı yapıyorduk. Televizyon tamirine döndük demin bahsettiğim gibi. Babam çalışmazdı. Genelde abim bakardı babama. Fatih'te Kumkapı, Nişanca, işte Şehremine orada abim gibi oturduğu için ama genelde benim çocukluğum çalışarak geçti. Çünkü işten başımızı kaldıramıyorduk. Yani hatta futbol oynuyordum. Ben abim bırakmazdı. Küçük Ayasofya Spor Kulübü vardı. Antrenmanlara bırakmazdı. Radyo imalatı yaptığımız zaman çünkü ilk benim elimden çıkıyordu bütün şeyler. Onun için pek kaçamıyordum. Bazen kaçıyordum ama hemen arkamdan bir çırağı yollayıp tekrar yakalayıp beni işe yönlendiriyordu. Biraz çalışarak geçti yani çocukluğum. Pek şey yapamadım. Şöyle saklambaç oynardık yine Ramazan aylarında. İftardan sonra 20 kişi, 10 arkadaş saklanırdık.
10 arkadaş saklananları bulmaya çalışırdık. Bir de temin dediğim gibi inşaatlar yeni yeni yapılıyor ya, inşaatların içine girerdik. Yani öyle bir yerlere girerdik ki yani başkaları olsa girmeye korkar. Çok güzel öyle oyunlar oynardık yani saklanmaç oyunlarında ağırlıklı olarak. Boştu arsalarda o zaman pek her yer gelişmemişti bu kadar. Yeni yeni Türkiye şey oluyordu, inşaatlar yapılıyordu. Çok böyle mesela inşaat dedim de bir anım daha var. Biz çiklenbit alırdık. Kamışları da Kumkapı'dan trene biner, Florya'dan kamış toplardık. Onları keserdik. Karanlıkta bu inşaatların içine girerdik. Yoldan geçenlerin işte ensesine bir şey yapardık, çiklenbit atardık. Onları şey yapardık. Bir de karlı havada, bugün bakın yani nasıl ben çocukken çıkmışım, 2 bina böyle yüksek. Karlı havada bir binadan bir binaya çıkardım tutunarak. Yani ayağım bir kaçsa binadan aşağı uçacağım yani. Hayatta şimdi yani söyleseniz yapamam yani, işte çocukluk düşünemiyor. Kar topu atardık. En üst kattan, 6. kattan kar topu yapardık. Yoldan geçenlerin başına atardık. Yani çok değişik bir çocukluk yaşadık. Bir de şey vardı benim aklımda kaldığım kadarıyla. Mesela bu Sultanahmet Adliyesi var. O aralarda inşaatlardan kurşunlar falan olurdu. Ben pek göz açık değildim ama arkadaşlarım vardı Niğdeli. Şey yapardı, o kurşunları alır satardık. Hatta demirci numaradan altına mıknatıs falan koyup bu kurşun değil diye ucuza almaya kalkardı. Ben inanırdım ama arkadaşlar tabii gözü açık yemezdi onları, demircinin, hurdacının kandırmasını. Bunlar gibi şeyler yaşadık yani. Ev şeyde de oturuyorduk biz. İlk oturduğumuz ev Kumkapı'da İbrahim Muhsin At'ın caminin İbrahim Paşa yokuşu var. Minibüsten inerdi. Tevfik İlkokulu'nun tam karşısı, caminin tam bitişinde. İlk orada oturduk abimlerle beraber. Bir abim ayrıydı sadece. O evliydi. Şehremin oda başında oturuyordu. 2 abim, babam, annem, ben orada oturuyorduk. Orada hatırladığım şey yapardım ben. Minibüsler geçiyor dedim ya, annem ceviz alırdı. O cevizleri minibüsün üstüne atardım ben ama çok ses çıkardı. Minibüs şoförü korkardı yani. Sanki birisi vurmuş diye. Yolcular da korkardı. Biraz kulağımı çınlatırdı. Bir de o şeyden 3 katlı yerdi. Sarkınırdım ben. Hatta aşağıdan bana çarşaf tutarlardı. Bir gün orada içeride çöplük vardı. Şey yaptık. Bir arkadaş var benim, ateş yaktı. O ateşi de ben şeye attım. Çöpün içine alınca binada büyük bir yangın çıktı. Ben de korkudan kaçtım. Hatta annem beni korkuturdu. Beyazıt'a doğru kaçtım. Şey var ya, Beyazıt Kule şey var ya, oraya doğru kaçıp eve girmeye korkardım polis gelecek diye. Bayağı bir şeyler yaptık yani çocuklukta. Zarar verecek, hasar verecek şeyler yaptık. Okulda yakındı zaten, hemen karşımdaydı. 3 katlıydı, 3 katlıydı. Temin anlattığım gibi şey yoktu o zaman, 110 volttu. Elektrikler sık sık kesilirdi. Gaz lambasıyla ders çalışırdık. Ondan sonra 220 volt için regülatörler vardı. 110'dan 220'ye almak için, çünkü bazı cihazlar 220 ile çalışıyordu. Transformatörler vardı. Onları kullanırdık. İşte bazen işte kimileri jeneratör alırdı. Durumu olanlar jeneratör alır kullanırdı. Hemen hemen yani dediğim gibi büyüklerimizin tam yokluk yıllarına denk geldik. Bir de şeydi, hiç unutmam, öyle bizim şimdiki çocuklar gibi kırtasiye girdiğinde böyle binlerce marka, renk, değişik modelde kalemler yoktu. Bir tane kalem vardı inanın, siyah, hiç unutmam. Alırdık kalemi, ucunu açıyorum kırılıyor. Ucunu açıyorum yani yazacağız ama ucu kırılıyor. Yani yazana kadar kalem biterdi. Çok kırılırdı ucu. Sağlam değildi. Silgi, bir iki çeşit silgi vardı. Sonra pazara çıkardık annemle. O zamanki biliyorsunuz, sonra Anadolu'ya gitti. Hep böyle basma şeyler vardı. Onlar, annelerimiz bir evde terzilik yapardı. Çünkü gelişmemişti daha konfeksiyon teknoloji, bu kadar bize imkanlar sunmamıştı. Dediğim gibi yani aslında o güzel annelerimiz sayesinde bu ülke oldu. Çünkü annelerimizin zamanında doğalgaz yoktu, bulaşık makinesi yoktu, çamaşır makinesi yoktu. Her şeye koşuyordu. Ellerinden bulaşık yıkıyorlardı, çamaşır yıkıyorlardı, çocuklarına bakıyorlardı. Yani babalara bakıyorlardı, evleri temizliyorlardı. Onlar gerçekten çok meşakkatli yıllarını yaşadılar. Onların haklarını ödeyemeyiz. Cümle annelerimizin, babalarımızın mekanları cennet olsun. Gerçekten Türkiye'nin şu anki rahatlığını, nimetlerini hepimiz birlikte yaşıyorsak, o güzel annelerimizin, o güzel kadınlarımızın vefakarlıkları, cefakarlıkları sayesinde elde ettik diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık yorum izleyenlerin. İlkokul dediğim gibi tam karşımızdaydı. Yani 2 adım atınca okula girerdik. Okulumuzda şey verirlerdi bize, un verirlerdi, süt verirlerdi. İşte kiminin annesi açma yapardı, kiminin annesi poğaça yapardı. Benim annem haşhaşlı börek yapardı.
Hayatta onun gibi yapan yok. Yani hatta öğretmen bana sık sık verirdi, verirdi. Annene söyle haşhaşlı börek yapsın. Yani o böreği şu an inanın parayla bulamazsınız. Abartmıyorum. Çünkü neden bulamazsınız diyorum. Eriyordu ağzınızda. Onun yaptığı şey nasıl yapıyorsa, ne hikmetse, annem çok hamarattı yani. Lezzetli. Demek ki onun elinde mi diyeyim, kendinden mi diyeyim, bir sır mı diyeyim. Değişik yapıyordu yani haşhaşlı. Onun için ben haşhaşlıyı severim ama pastanelerde bakıyorum annemin yaptığı gibi bulamıyorum. Bir de Ramazanlarda mesela hiç unutmam şey yapardı. Annem elinden açardı, börek açardı. Kıymalı börek yapardı. Tepsiye böyle. Ondan sonra onu böyle bir artı bir çarpı keserdik, ters çevirirdik sahurda. Babam da rahmetli şuradan su getirin derdi. İşte içine şeker atardı, şerbetten şey yapardık, sahura kalkardık, sahur yapardık. Yoktu çünkü yani yeni her şey ülkemize gelmeye başladı. İlkokul arkadaşlarım yani mahalle arkadaşlarıydı. Okula işte beraber gider gelirdik. Öğretmenimiz de iyiydi. Bir çocuktuk işte, o okulda şeyimiz yoktu pek. Yani sadece o ilkokul arkadaşlarımdan oldu, bazıları işte milletvekili oldu, yıllar sonra gördüm. Hatta bir grup kurdum ben, Kumkapı, Nişancı ve çevresi diye. Ben o eski mahalle kültürünü yaşatıyorum. Yani şöyle ki ben Nişancı'dan Fındıkzade'ye taşındım. Fındıkzade'den iş yerime Kadırga'ya gelirken bütün sokakların fotoğrafını çekiyordum. Ama detaylı olarak atıyorum bir sokağın 300-400 tane fotoğrafını çekip gruba koyuyordum. Mesela Asya Sokak diye. Bunu yapmamın sebebi de yıllar önce, çünkü hepimiz o semtte yaşayan insanlar Türkiye'nin, dünyanın bir tarafına işleri dolayısıyla veya işte belediyenin o zaman oldu, iş yerlerini sur dışına atmaya kalktı. O zaman aileler de sur dışından çıkmak zorunda kaldı. O insanları arayıp bulmak, yani bulmak derken o mahalle kültürünü, çünkü bizler yaşadık, bizler biliriz onu hep beraber tek yürek, tek olarak bir arada. Onları buldum, buluşturdum. Etkinlikler yaptık. Çok güzel şeyler oldu. Mesela bir etkinliğe geliyor, diyor ki 40 yıl sonra arkadaşını görüyor. 40 yıl sonra çocukluk arkadaşını görüyor. İftar etkinlikleri yaptık. Sonra semtimizin camisinde annelerimizin, babalarımızın ruhuna mevlüt okuttuk. Tekrar bir araya geldik, kaynaştık. Çünkü arıyoruz birbirimizi. Onları yaşayan biziz, yaşamayan bilmez. Yani komşuluk ilişkisi derken aile gibiydi. Komşuluk ne öte? Aklımda kalan şöyle güzel şeyler var. Mesela alt kattaki komşumuz bize misafirliğe geliyor. Kızları hemen derdi ki, annemin adı Nuriye. Nuriye teyze otur, sen kalkma, bize göster ne nerede var, biz yaparız. Yani onlar bize ikramda bulunurdu. Mutfağımıza onlar girerdi. Öyleydik. Bir de şu vardı. Herkes mahalleli birbirinin şeyini bilirdi. Sıkıntısını, derdini bilirdi. Çünkü annelerimiz yani falanca komşunun şu sıkıntısı var. Falanca komşunun şu ihtiyacı var. Birbirlerinin derdine derman olurdu. Uyuyamazdı yani. Birisi, bir komşusu bir derdi varsa, sıkıntısı varsa ona çare bulmaya bakardı. Neyse yani sorunu neyse elinden geldiği kadar yardımcı olmaya kalkardı. Gücü yetmezse etrafından yardım isterdi. Neticede yani genelde o kişinin sorunu %90-95 çözülürdü yani. Çünkü emindik yani, yarınlarımıza korkuyla bakmıyorduk yani. Evet, yokluk vardı ama birbirimizi kucaklıyorduk. Yani bencil değildik, egoist değildik. Yani hani derler ya, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Gerçekten canı gönülden üzülürdük, çare bulmaya bakardık ve sorunu çözülürdü yani. Yardım eli uzanırdı ve bilinmezdi kimin yardım ettiği. Temin anlattığım gibi güven vardı. Çünkü herkes birbirini yakinen huyunu suyunu biliyordu. Bu da çok önemli bir şeydi. Zaten mutluluğun temel amaçlarında bu. Birbirimize güven. Sevgiden öte güven. Güven olmazsa hiçbir şey olmaz. O zaman her şey içinden huzur, mutluluk çıkmaz. Tabii ki var. Komşularımız Nimet Sönmez Yalçın şeyimiz vardı, komşumuz. Hatta inanın bizden bakın 10-15 yaş büyükler. Taşındık, ağladılar arkamızdan, ararlar. Onlar bizi ararlar. Maalesef 10-15 yaş büyük insanlar bizi ararlar. Tavsiyede bulunurlardı. Mesela eşime gelirdi. Kızım işte tutumlu ol, ileriyi düşün, şöyle buyun. Beraber işte sinemalara giderdik, pikniğe giderdik. Bir de bizim şöyle piknik sahile, Kumkapı sahilinin aşağısında Sarayburnu'na giderdik. O yeşil çimenlere oturduk. Bütün aileler Yenikapı'da,
Oralarda piknik yapardık. Yakındı yani. Oralarda da piknik. Florya'ya giderdik ama bize Kumkapı sahili de yakın olduğu için, hemen yakın olduğu için 2-3 aile toplanıp otururduk. Oralarda piknik yapardık. Ama şimdi gelin görün bakalım, oralar hep şey oldu, taşıt yolu oldu. Mahallede şöyle, ya aslında burada ilk Fatih Sultan Mehmet Gedikpaşa'ya Ermeni yetiştirmiş. Yani bizden önce gayrimüslimler vardı. Onlarla kardeş gibiydik biz yani. Biz hani etnik gruplar vardı ama biz hiç kimseyi şey yapmazdık. Yani dini, dili, inancı, bizde insan sevgisi vardı. İnsan ön planlıydı. Yani mesela diyelim ki mahallede biri hastalandığı zaman hiç onu şeyini kurcalamazdık. Yani nereli, neymiş, hiç dini, dili, ırkı hiç bizi yani yaradanı severiz, yaradandan ötürü şeyi vardı bizde, felsefesi vardı. Öyleydi. Bizler onların bayramına giderdik. Onlar bizim bayramımıza gelirdi. Hatta benim yanımda Serço Köylüyan diye bir abimin arkadaşı vardı. Beraber çalıştık. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Hatta klip yaptım YouTube'da. Onu unutmam yani. 20 seneden beri anarım ve hayırla yad ederim. Onun babası vardı Kirkor amca. Mari teyze. Evlerine giderdik misafirliğe. Onlar bize gelirdi. Yani bu Ermeniler çok kültürlü, birikimli ve gıpta ediyorum bu Ermeni kardeşlerimize. Ellerinde çok güzel aile fotoğrafları, okul fotoğrafları var. Maalesef bizimkilerden bakın aşağı yukarı 15 yıldan beri grup işletiyorum. Böyle değerli fotoğraflara ulaşamıyorum. Ya artık özen mi göstermedi bizim şeyler? Yok, ulaşamıyorum yani, böyle bir 80 yıllık, 100 yıllık tarihi fotoğraflara ulaşamıyorum. Artık fotoğraf makinesi mi yoktu o zaman veya, ama onlar nasıl yapmışlar? Yani bu soruyu kurcalıyor. O kadar da özveriyle uğraşıyorum ulaşmak için. Çünkü ben çok değer veririm böyle maneviyata, eski tarihi, aile fotoğraflarına, okul fotoğraflarına. Çünkü mesela bir fotoğraf koyuyorum, birisinin annesi çıkıyor, birisinin babası çıkıyor. Elinde olmayan, düşünebiliyor musunuz? Mesela grupta bir fotoğraf paylaşıyorum, bir bakıyorsunuz sizin annenizin, babanızın fotoğrafı, bir arkadaşı gruba göndermiş. Yani insanlara bu şekilde bir kaynak sunuluyor. Elinde olmayan fotoğraf kaybetmiş, yanmış ama oradan elde ediliyor, temin ediyor. O açıdan önem veriyorum. Şöyle, sünnet düğünleri vardı. Mesela bir evdeki çocuklar sünnet yapılınca Eyüp Sultan'a gidilirdi, Telli Babalara gidilirdi. Bütün aileler bir araya gelirdi. İşte gücü olanlar düğün salonu tutardı, olmayanlar evde yapardı. Ondan sonra herkes işte takılarını takardı ama şimdi o gelenek de kayboldu. Mesela benim torunu götürdük hastanede sünnet ettirdik. Yok, çünkü komşuluk kalmadı yani. Ondan sonra evlilik şey olurdu, daha bir güzeldi. Yani şu anda da vardır ama düğün salonları vardı mahallemizde, yakın çevrelerde. Oralarda olurdu düğünlerimiz. O düğünlerden sonra mutlaka işte temin dediğim gibi mutlaka Telli Baba'ya, Eyüp Sultan'a gidilirdi. Şu an gene o gelenek sürdürülüyor ama o günkü coşku daha bir başkaydı. Yani mesela kurban kesiyorduk. O zaman yasak yoktu. Kendi mahallemizde kesiyorduk. Konu komşu hep beraber bir arada kesiyorduk. Yani kurbanı kesince kimin ihtiyacı var, ona kime vereceğimizi biliyorduk. İnanın şimdi kurban kesiyoruz. Kimse kimseyi tanımıyor. Kim fakir, kim ihtiyaç sahibi, kime vereceğiz? Böyle boş gözlerle bakıyoruz. Yani çoğu olduk yani. O günkü kurban kesme ile bugünkü kurban kesme arasında çok uçurumlar var. Veriyor, görmediği yere veriyor. Yerine ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu onu bilemiyorsunuz artık. Allah'a emanet. Ama bizim zamanımızda o kurban bile bir ayrı bir mutluluktu. Çok farklı bir şeydi. İşte gençlere maalesef onları ulaştıramadık. Sünnet mevsimlerinde işte kıyafetlerimiz giydirilirdi. Komşulara, eş, dost, akrabalara götürülürdü. Sünnet tarihi şey yapılırdı. İşte Eyüp Sultan'a dua okutulurdu. Telli Baba'ya dediğim gibi hazırlıklar yapılırdı. Ondan sonra herkes bir araya gelir, işte sünnetini çocuğun kutlar, işte hediyelerini takar. Öyle güzel geçerdi. Çok güzel geçerdi. Düğünler işte mahalle, dediğim gibi mahallelerde düğün salonları vardı. Mesela benim kızım Aksaray'da Kristal düğün salonu vardı. Orayı tuttuk. Benim düğünüm olmadı. Ben Fatih Evlendirme Dairesi'nden şey yaptım. Düğün yapmadık. Nikahtan çıktık. Genelde şey olanlar mahallede yakın yerlerde. Mesela Beyazıt'ta vardı. Şu an üniversitenin karşısında Abdullah düğün salonu vardı. Renk düğün salonu vardı. Oralarda gün alırlardı. Boş bulunan yerlerde aileler düğünlerini yaparlardı. Bayramlar çok güzel geçerdi. Yani mutlaka bütün aileler hemen hemen birbirini ziyaret ederdi. Mutlaka. Yani zaten şöyle bir şey. Misafir odası vardı. Misafir odasına yani aileler girmezdi. Yani
Mutlaka birisi gelsin, oturalım, sohbet edelim veya gidelim diye şey yaparlardı, davet beklerlerdi, davet edilirlerdi. Çok güzel geçerdi komşuluklarımız. Komşuluklarımız çok güzeldi. Mutlaka yani gelenimiz gidenimiz olurdu, mutlaka. O işte günlerden önce temin dediğim gibi annelerimiz kendileri yaparlardı. İşte baklava yaparlardı mesela. Hep kendileri hazırlarlardı. Hepsini mamuller kendilerindendi yani. Güzel hazırlanırdı bayramlar, güzel geçerdi. Çevre işte Gülhane Parkı'na giderdik. Ondan sonra Gülhane Parkı şey olurdu, konserler olurdu. İşte Barış Manço, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, o sanatçıları dinlemeye giderdik. Yine konu komşu giderdik, hep birlikte giderdik. Yani yalnız gitmeye sıkılırdık. Mutlaka yanımızda muhabbet edeceğimiz bir eşimiz, dostumuz, bir arkadaşımız, bir komşumuz olacaktı. Yani sıkılırdık yalnızlıktan. Toplanırdık ailece. Hadi işte hep beraber 2-3 aile Gülhane Parkı'nda şu konser var. Orayı işte dinlemeye gidelim. Sahilde dediğim gibi çay bahçeleri vardı. Aileler hep birlikte gider orada. İşte bir semaver çay söylerdik. Yenikapı'da Luna Park vardı. Luna Park vardı. Oraya giderdik. Her şey yakındı yani elimizin altında da eğlenceleri. Kadırga Parkı vardı. Parklar yakındı. Oralara giderdik. Her yer yakındı yani. Güzel geçerdi. Sinemaya giderdik. Reşat Nuri tiyatrosu vardı. Hem okul götürürdü hem ailemiz götürürdü. Fatih'te hala daha duruyor. Sinemalar zaten sinemalardan çıkmazdık ki. Hep mahallemizde her yerde yazlık sinema vardı. Zaten televizyon girmeden önce en büyük mutluluğumuzdu. Yani dediğim gibi arkadaşlarla giderdik. Komşularla beraber giderdik. Zaten televizyon girince biraz şey oldu. Yavaş yavaş insanlar birbirinden kopmaya başladı. Televizyon maalesef insanları birbirinden ayırdı. Çünkü televizyon olmayanlar komşularına gidip seyrediyordu. İmkan bulanlar kendi evlerine telefon aldıkça herkes evine kapandı. Maalesef komşuluk kültürü, temin anlattığım o yakınlaşmalar da yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bir de dediğim gibi 80'den sonra teknoloji birçok şey olanak sununca insanların önüne onları elde etmenin, onları işte peşinden koşmanın çılgınlığına koştu insanlar. Birbirimizden koptuk, uzaklaştık yani. Hala. Çünkü bir şeyin kat ve kat üst modelleri çıkıyor. Kalitelisi çıkıyor. Birini elde ediyor, öbürünü alayım diye bu sefer hırs peşine düşüyor. İşte bu hırs insanı koparıyor, muhabbetten koparıyor. İnsanlık çizgisinden çıkarıyor. Hırs kötü bir şey yani. Onu alayım, bunu alayım derken farkında olmadan göçüp gidiyor dünyadan. O yaşadığımız güzellikleri tatmanın, o mahalle kültürünün yaşamanın maalesef tekrar elde etmenin mutluluğundan nasibini alamıyor. Hepsi Kumkapı Nişancı civarındaydı. İncirdibi sineması vardı, Beyazıt'taydı. Nil sineması vardı, Nişancı'daydı. Akçınar sineması vardı, bu Alişan Sokağı deriz, Surdibi var, tren yolunun geçtiği oradaydı. Ondan sonra Marmara sineması vardı. Ondan sonra Başar sineması vardı, o da Langa, Aksaray civarında. Güneş sineması vardı, Aksaray. Köşk sineması vardı. Bir de Alemdar sineması vardı, Sultanahmet'te, Yerebatan Sarayı'nın tam karşısında. Can Kurtaran'da vardı, bizim sinema vardı. Her yerde sinema vardı. Zaten bu ünlüler de bizim şeydeydi. Mesela ben gruba soruyorum semtimizden hangi ünlüler yetişti diye. Behçet Nacar vardı. Erol Taş vardı biliyorsunuz Can Kurtaran'dan çıkma. Bütün elit aileler zaten Laleli hep elit insanlarla doluydu. Yani bir de şimdi adliye bizim orada ya, savcılar, hakimler, bütün kültürlü insanlar hemen hemen evleri yakındı. Çünkü bütün her şey oradaydı yani. Babali oradaydı, adliye oradaydı, konfeksiyon imalathaneleri oradaydı Anadolu'ya. Buradan gidiyordu her şey. Ondan sonra matbaalar buradaydı. Hayat buradaydı yani. Çünkü ekonomik gelini burada ediyordu. Hiç vesayet. Bir de şöyle bir yere gittiğimiz zaman minibüsler vızır vızır. Mesela Topkapı Aksaray'a giderdik. Kapımızın önünden alırdı. Kapımızın önünde bırakırdı. Resmen özel taksi gibiydi yani. O minibüslerle mesela bir yere gidip gelmenin de tadı, hazzı bir başkaydı yani. Şen şakrak böyle huzurlu, keyifli giderdik ya. O minibüslerde bile yaşamanın atmosferi başkaydı. Şimdi de biniyoruz minibüse, otobüse ama o günkü şey yok, sıcaklık yok, huzur, mutluluk, keyif yok yani. Gittim, Gedikpaşa Ortaokulu'nda okudum. O zaman bizim Gedikpaşa Ortaokulu'nda vardı, Seda Sayan vardı. Seda Sayan okuyordu, Kadırgalıydı o da. O vardı.
Gedikbaşı Ortaokulu biraz bizim şeydi yani pek anarşi zamanı vardı o zaman. Bayağı zorlu dönemlerden geçtik. Hatta bir gün İstiklal Marşı okurken dışarıda böyle bağıran şey oldu. Öğretmen bizi korumaya aldı. Biraz sıkıntılı geçti bizim eğitim yıllarımız. Ondan sonra Şehremin Lisesi'ne gittim. Orada da bayağı sıkıntılı geçti. Anarşi dönemiydi. Yani zor günler geçirdik. Kendimizi koruyabildik çok şükür. Bayağı zorlu dönemlerden geçtik. Hatta bir gün okula giderken karşıma böyle havaya silah ederek, ateş ederek birisi çıktı. Korkudan ben apartmana girdim, ön üst kata çıktım. Çok zorlu günler geçirdik. Yani ayrıştırılmaya, kamplaşmaya, bölüştürülmeye kalkıyorduk. Hatta bir tane arkadaşımı Kumkapı Nişancı'da, ben aklım ermezdi benim. Aşağıdan çağırdılar. Çocuğu çok kötü bir şekilde ilkokul arkadaşı bir de dövdüler. Meğerse grup ayrışmaları varmış. Bizim mahallenin yukarısı başka bir şeydenmiş, aşağısı başka bir şeydenmiş. Çok kötü dövdüler gözümün önünde. Yani beni de döveceklerdi de işte dedim ben televizyoncuyum dedim, ileride şeyim dedim, bellerinde silahlar falan. Oturdum, korkudan kalkamadım yani. Sonra dediler bununla dolaşma dediler. Böyle şeyler yaşadık yani, acı hatıralarımız da var maalesef. Liseyi Şehremin Lisesi'nde ben 2 sene okudum. Bıraktım, liseden sonra bıraktım. Okuyamadım. Sonra açık liseye gittim. Onu da 2. sınıftan bıraktım. Çünkü şey artık evlenmiştim. 2 tane çocuğum vardı. Sorumluluğum oldu. Onları hayata hazırlamak için. İş yeri açmıştım ben. Kendime ayrıyeten özel iş yeri açtım. Okumadım yani. Zaten fırsat da olmadı işimize bakmaktan. Evimize gidemiyorduk yani. Pazarda çalışıyordum ben. Abimden kaldı bize. Bir de bizim mesleğimiz kolay bir şey değildi. Çok zordu. Çünkü İstanbul'un her ilçesinden, bırakın İstanbul'u, İstanbul dışından gelenler oluyor. Ben hatta hep kayıt altına alırdım gelen müşterileri. Program yaptırmıştım. İnanın Giresun'dan, Erzurum'dan, İzmir'den gelenler var. Edirne'den, Alpullu Şeker Fabrikası'ndan oradan gelen müşterilerimiz var. Bizim müşteri başımızda bekliyordu. Gözünün önünde açıp yapıyorduk. Onun için işimiz çok stresliydi. Yani bizim para son plandaydı bizim için. Çünkü o gelen kişinin işini süratli, en hızlı, en iyi şekilde yapmak, bir daha bize gelmemesi için cihazı iyice kısa zamanda her yerine bakıp onarıp teslim etmek tabii kolay bir şey değil. Yani gerçekten işimiz çok zordu ama seviyorduk. Ustalarımız da çok özeldi. Yani aslında bu televizyon tamirini hemen yapacak ustalar abimin yanındaydı. Sonra ben temin anlattığım gibi bir abimin o Ermeni arkadaşıyla ortak dükkan kurdum. Sonra işte Allah'a dua ettim. Yanımıza elemanlar geldi. Onlara hemen eğitim verdik. Biraz da ben şöyle düşündüm ben. Bana bir adam lazımsa 2 adam aldım. Çünkü hastalık olur, bir şey olur, gelemez. Müşterim benim mağdur kalmasın. Benim ilk düşündüğüm şey müşteri. Müşterim geldiğinde mazeret dinlemez müşteri. Çünkü İstanbul'un herhangi bir yerinden işini gücünü bırakıyor. Arabasıyla bizim yanımıza geliyor. Zaman ayırıyor. Onu mağdur etmemek, onu memnun bırakmak için bütün önlemleri almaya bakardım yani. Dediğim gibi hemen yedek şeyli çalışırdım ben. Ve çoğu müşterim de memnun yani, hiç şikayet olmadı. Hepsi dua ederler yani. Dua bizim için her şeyden önce dua önemlidir yani. O kişini sevindirmek, bizden emin olmasını sağlamak. Şükür Allah'a başardık da yani, başardık. Ben kendi şahsıma ait olarak 1994 yılında başladım. Tabii ilk olarak. Yok, ilk olarak abimle başladık. İlk radyo imalatı yapıyorduk. Sonra abim televizyon tamirciliğe geliyordu dediğim gibi. Ondan sonra ayrıldık. Kardeşler ayrıldı. Bir tane benim bir büyüğüm Sofular. Aksaray Hamamı'nın orada Gürsel Elektronik diye Ahmet Salih Gürsel dükkan açtı. O abim benim videodan anlardı. Yani biz orada iş bölümü yapardık. O abim video tamirine bakardı. Benim ortanca abim de televizyon tamirine bakardık. En büyük abim de bilim adamıydı aslında. O hastanenin şeylerine bakardı, tamir işlerine bakardı. Cihaz da yapardı. Yani isteyene fabrikalara bakardı. Olmuksa mukava hiç unutmam. Samatya Hastanesi'nin şu an bütün elektronik cihazlarını mesela yapardı. Hastanenin cihazlarını tamir ederdi. Hatta hiç unutmam, bir gün Çapa'da Göksel Kalacı diye bir doktor vardı, kanser doktoru. O da orada yaptılar, otoparkta öldürdüler Çapa'da o doktoru. Bir gün abime dedi ki, bana dedi şöyle bir tıbbi cihaz yapar mısın dedi.
Düşündü abim 2-3 dakika. Yaparım ama dedi sana da pahalıya pahalı dedi. Git dedi Almanya'nın şu kentinde dedi yarı fiyatına alırsın dedi. Yani yapıyordu abim. Hatta hiç unutmam. En büyük hatıram. Şey yaptı abim benim. O zaman santrallar telefonla arıyordunuz ya bağlattırıyordunuz. Elektronik mesela bir ev odası kadardı. Benim abim bir buzdolabı büyüklüğünde şey yaptı. Cihaz yaptı. Santral yaptı. O zaman anarşi dönemi vardı ya. Barbaros diye biri vardı Beşiktaş'ta PTT müdürü. Bunu yapma dediler. Sen dediler işte dükkanını falan bombalar dediler. Bunları bizzat duydum, yaşadım yani. Sonra abim şey yapamadı o cihazı. Çıkartamadı maalesef. Yaptı, uğraştı ama yapamadı. Ya çok yani dahi bir insandı. Dahi bir insandı. Gerçekten şeyi çok seviyordu. Elektroniği çok seviyordu. Gece gündüz çalışırdı. Mesela biz öyle gece 1'de dükkanı kapatırdık. Abim gider sabah 3'e 5'e kadar dizlerin üzerinde sabaha kadar şey yapardı, çalışırdı. Fabrikalarının işte bozuk cihazlarını yapmaya veya bir aldığı işte bir ne bileyim bir doktora veya bir fabrikaya cihaz yapmaya hep uğraşır çabalardı. Çünkü Almanya'dan aşağı yukarı 45 sene önce bir şey, özür dilerim, Amerika'dan bir osteoskop dediğimiz bir cihaz getirdi. Dünyada 3 kişiye satılmış. Dünyada 3 kişiye satılmış. 45 sene öncesinden, 50 yıl öncesinden bahsediyorum. Abim getirmişti. Yani nasıl biri olduğunu oradan anlayın yani. Bir Türk'ün Amerika'dan bir cihaz getirmesi ve dünyada 3 kişiye satılması yani gurur verici bir şey. Hatta çağırdılar abim Amerika'dan. Gel dediler ne istiyorsan gel işte bize çalış. Gitmedi maalesef gitmedi. Burada kaldı. Türkiye'de kalmayı tercih etti. Tabii o abimden öğrendik. Asıl o piri o yani. O televizyon tamiri onun için şeydi yani basit bir şeydi. Temin dediğim gibi o. Ama şimdi o tamircilerin yapamadıklarını abim yapıyordu. Biz de ondan öğreniyorduk tabii ki. Yani bizim de bilgimiz onun kadar değildi. O bu işte daha iyiydi. Hatta şöyle bir şey, ben yoktum o gün. Şeyler de geldi, ünlüler de geldi bize. Engin Çağlar. Ondan sonra çok hep televizyon tamire getirdi bunlar. Artist Engin Çağlar. Şey vardı, Rana Alagöz'ün kardeşi Selçuk Alagöz. Ben bizzat gördüm onu. Figüranlar vardı, adı aklıma gelmedi. Yeşilçam'dan oyuncular. Birçok kişiler geldi. Hatta ben o gün işe gelmedim. Bu Japonlar, şimdi dedim ya bizim televizyon hemen tamir edip veriyoruz. Mecidiyeköy'de bizim gibi ama sadece Sony marka üzerine hemen tamir sistemi kuracaklar. Japonlar bizim dükkana gelmişler. Tabii ki biz çalışırız biraz böyle hani pasta börek gibi. Tamirciler bize şeyi getirirdi. O zaman siyah beyaz içini söker getirirdi. Mesela atıyorum tamirci Üsküdar'da, Düzce'de. Arızayı bulamayınca televizyonun içini getiriyordu. Dışı orada. Mesela müşterisi gittiğinde televizyonu görüyor ama makine bizde. Bize tamir ettirirdi. Götürür, yapardı, müşterisine teslim ederdi. Çocukluktan beri yani 10 yaşından beri dediğim gibi radyo imalatı yapıyorduk. Okulda ben çantamı atar, dükkana gelirdim. O ilk radyonun şeyleri benden çıkardı. Böyle emprime deriz. Bütün malzemeleri izlerdim. Orada aşağı yukarı 200 yakın parçalar vardı. Onları ben yapardım. Lehimlerdim, keserdim. Ben kaçamazdım bir yere çünkü ben olmasam radyo çıkmayacak. Bölümler vardı. Şase montaj bölümü vardı. Bobinleri sarardık. Birçok şeyini kendimiz yapardık yani. Hatta abim yaptı bir tane hiç unutmam. Bir makine yaptı. Bu Renault marka 131'ler var, Renault'lar var. Onların şamandıra bobinlerini biz sarıyorduk. Fransa'ya gitti, takdir aldık. Krom böyle. Ben sarardım onları. Makinesi falan var hatta resimleri var bende. Onlar böyle milim milimdi. Mesela atıyorum 5 milim olacak. İşte 10 birer milim olacak. Biraz teferruatlı bir şeydi. Makinesini yaptı abim. Fransa'dan aldı yani. Takdir aldı. İlk Gedikpaşa'da. Sonra işte bu dediğim gibi Kadırga'da orada başladık. Zefir, Niagara, Anadolu radyolarını yapmaya. İzmir'e veriyorduk biz. İçini yapıyorduk, veriyorduk. İzmir'de de tahta kısmını yapıyorlardı. Satıyorlardı. Orada yapmaya başladık ilk. İşte Sarayburnu'ndan biz veriyorduk İzmir'e doğru gidiyordu bizim yaptığımız şeyler. Ondan sonra bıraktı işte abim. Yaptı abim. Böyle patern jeneratörü deriz, imalatını yaptı. Bu televizyonlara sinyal verirdi. Kare kare, yuvarlak yuvarlak. O televizyon ayarlarını yapmak için bir sinyal aktarıcı vardı. Onun yaptı, imalatını yaptı. Ondan sonra da işte dediğim gibi siparişler üzerine fabrikalara, hastanelere cihazlar üretirdi. Tamirlerini yapardı. Onlarla uğraşırdı genelde. Yani o en büyük abimiz endüstriyel işlerle uğraşırdı. Orada da kimsenin yapamadığı işlerle uğraşırdı. Şu mesela
Vatan Caddesi'ndeki polislerin, emniyetin telsiz aktarıcılarını abim yaptı. Ha, bir gün de hiç unutmam, bir gün bir hava kuvvetlerinden geldiler. O zaman Amerikalılar denetime geliyormuş. Radarlar çalışmıyor. O zaman eski teknoloji, çok da eski teknoloji. Abim dedi ki radarları ısıtın dedi. Lambalar var dedi. Tornavinin dedi şeyinden dedi yavaş dedi lambayı kırmadan vurun dedi. O dedi yeniler dedi. Dedi ya Mustafa Bey ciddi mi söylüyorsun dedi. Tabii ya dedi. Lamba dedi ısınınca dedi vurun dedi. Oksitler dedi dökülür dedi. Lamba dedi yeni gibi olur dedi. Böyle 1-2 gün 3 gün dedi gider dedi. O dedi sizi dedi, denetimden geçirir dedi. İdare eder dedi. Öyle akıl danışmaya gelirlerdi. Mesela şeyi gördüm ben. Bu ihlas terazileri vardı. Bilirsiniz siz de mutlaka hassas teraziler. Onun hakkında mesela abime gelip bilgi danışırlardı. İşte neyi nasıl yapmamız lazım diye hep bilgi danışırlardı. Abim işte vefat edene kadar işte 2 sene oldu hiç ya içten bırakmıyordu ki. İş onun hayatıydı. Yani mesela siz ne özlem duyarsınız? Ne ailemden gideyim şuraya gezeyim, buraya gezeyim. Abim hayatta bir yere götüremezdik. Mesela hiç unutmam Belgrad ormanlarına götürdük onu. 1 saat duramadı gene iş yerine gitti. Yani çalışmaktan çok zevk alıyordu. Mutlu oluyordu. Yani kesinlikle ayrılamıyordu çalışmaktan. Yani rahmetli babamın gömdük gene işine döndü. İş hastasıydı. Seviyordu. Ama şimdi abimin avantajı şu. Elektroniğin çeşitli dallarıyla uğraşıyordu. Her yönünden uğraşıyordu. O yönden dolayı bu şey yapmıyordu yani. Sabit değildi. Seviyordu bir de yani. Yaptığını da mutlaka başarıyordu, beceriyordu. Aşk vardı yani. Bu mesleğe aşıktı. Aşıktı. Yani inanın şeye de önem vermezdi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani zamanımızda var ya inanın bir sürü tamirci abim sayesinde ailesine ekmek parası götürmüş. Hesapta tutmazdı benim abim. Mesela tamirci gelirdi, yapardık işini. Bırakın alacağımız işini bir de malzeme takardık, hesabı kendi tutardı. Hiç abim tutmaz yani. Şu tamirciye şu işi yaptım, işte şu kadar borcu var. Verdi, vermedi. Ve inanın birçok kişi de vermedi. Biz sonradan bir arkadaştan tutmaya başladık. Vermedi. Abime söyledik, boş ver dedi. O dedi onun sorunu dedi. Öbür tarafta hesaplaşır dedi. Öyleydi benim abim. Maddiyata önem vermezdi. Yani inanın aldığımız yani tamir ücretleri bile çok şeydi yani. Neyse işin doğrusunu alırdık. Mesela televizyonda sigorta attık değil mi? Hiç para bile almazdık. Fakir fukaraya gelince gözetirdik. Mesela hiç unutmam bizim mahallemizde bir hamallık yapan bir amca vardı. Kocaman bir televizyon getirdi. Yaptım televizyonunu. Böyle bakıyor bana. Böyle gözüm korkuyla bakıyor yani. Borcunu soruyor ama ödeyemem korkusu var. Borcum ne dedi? İstemez amca dedim. Sevindi. Dedim gel hadi yardım edin dedim. Bir de evine kadar götürdüm taşıdım cihazı. Hep böyle iyilik ederdik. Yani bizim için para önemli değildi ya. Hakikaten insanı çok severdik. İyilik yapmayı çok severdik. Bütün abim de aynıydı. Hepsi aynıydı. Paraya değer vermedik. Zaten onun için abim şey yapmadı. Mesela bu Yumotu fabrikası var. Yumotu bizden radyo alıp satardı o zaman. Şu an işte Liberty radyolarını yaptılar. Sonra da Yusuf Mahmut Tuncay biliyorsunuz. İşlerinde Tuncay küçük çocukları firmayı çok büyük yerlere getirdi. Yani ben gurur duyuyorum yani. Büyük işler yaptı, becerdi o konuda. Kadırga'da Kumkapı Polis Karakolu var. Onun az ilerisinde sol tarafta zaten bizim Kadırga'ya çok yakın. Kadırga Parkı var meşhur. Yeşil alan bir ok aldı zaten. Ondan sonra karşımızda bizim var. Bostaneli Cami var. Mezarlık var tam karşı çaprazımızda. Dar bir alan. Dükkanımız büyüktü ama biz iş yerimizin kepenkleri kapalıydı. Sadece 2 kapı vardı. Müşteri görünmezdi dışarıdan yani. Kapalıydı. Zor bulurlardı yani adres olarak da sorarlardı işte gidin şu kapalı kepenkli yerler derlerdi. İşte sabah bir girerdik. İşte dükkanı açmadan bakardık 60-70 tane tamirci. Yani genelde tamirciydi. %80'i kuyrukta bekleyenler tamirciydi. O diğerleri de işte semtindeki işleri yapılamamış, bekletilmiş, işte birileri tarafından bize yönlendirilmiş müşterilerdi. İnanın içeriye bir girerdik, müşterinin yüzünü görmezdim ben. İş bitmezdi ki. Makineye veriyordum, önüme bir başka makine geliyor. Onu veriyordum onu. Yani yetiştirme peşindeydik. Yemeğimizi bile 10 dakika içinde yer bitirirdik. Zaman yoktu yani. İşlerimiz o kadar çoktu. Hemen bir an evvel teslim edelim. Müşteriyi mağdur etmeyelim. Zamanını almayalım. Hep o stresin içindeydik yani. Abim bir çağırdı yeme. Hadi çabuk vıt vıt falan tekrar işe. Öyleydik. Hızlı diye. Çok hızlı geçiyordu bizim hayatımız ya. Yani bir de şimdi öğlen işe girdiğimiz için sabah
şeydir, geç kalkardık. Mecburen gece, çünkü geç çalışıyorduk. Hatta bir gün hiç unutmam. Radyo imalatında ben gece oldu zannettim. Meğerse sabah olmuş. Sabaha kadar çalışmışız. Eve gidiyoruz. Millet işe geliyor. Biz eve yatmaya gidiyorduk. Çok çalışıyorduk ama ya. Müthiş, hiç durmadan çalışıyorduk. Seviyorduk da çalışmayı yani. Benim yaklaşık 8 yıl kadar oldu. İşte hanım emekli oldu. Ben emekli oldum. Burada işte 2 dairem var. Orayı kiraya verdim. Avşadası'nda ben 90 yılında yer almıştım. Kendime özel bir müstakil yer yapmıştım. Baktım İstanbul'da bir şey kalmadı. Herkes kendi derdinde pençeleşiyor. Bir hayat şartları zorlaştı. Gelir dağılımı maalesef insanlar arasında kopukluk oldu. Mahalle kültürü, komşuluk da bitince kimse kimsenin yani derdinden ilgilenmez. Yani hissetmez oldu. Dediğim gibi düşünceler, duygular, hayata bakış açısı çok değişti. Yani teknoloji insanların önüne imkan sununca kimisi mal sarhoşluğuna koştu, mal yığma peşine koştu. Hiç etrafındaki konum, komşum kimdir, nedir, bir durumu var mıdır, bir yardıma gideyim mi, gitmeyeyim mi düşüncelerinden uzaklaştık. Yani maalesef gençler bu günleri göremedi. Yani emin olmak çok önemli. Yarınlara güvenle bakmak çok önemli. Yok, o duruma gelemedi. Ülkemiz maalesef duruma gelemedi. Evet, bizim zamanımızda yokluk vardı ama yine de yarınlara umutlu bakardık. Çünkü birisi yardımımıza koşardı yani. Koşardı. Bir yaramızı sarardı, bir derdimize derman olurdu. Ne bileyim, bir iş yeri mi açacaksın, maddi destek verirdi. Ya en güzel bir şey, mesela birisi yanınıza bir iş yeri açtı, başka biri bir iş açtı. O da kazansın diye dua ederdi. Hasetlik, fesatlık etmezdi. Kuyusunu kazmaya kalkmazdı. Mesela ben iş yeri açtım. Maalesef bu güzel düşüncelere, duygularla kalmadım. Çünkü bir takım şeyler oldu. Ben hak yemeyi seven insan değilim. İşçilerime, elemanlarıma iyi bakardım. Hatta geçenlerde bir elemanım aradı. Abi dedi, senin kulağını çınlatıyorduk dedi. Ne oldu, hayır dedim. Ya dedi, sen beni 16 yaşında dedi sigortalı yaptın, isteğe bağlı sigorta ödedin. İleride bunun kıymetini anlarsın dedin ya dedi. Evet dedim, ne oldu dedim. Ya dedi, EYT'den emekli oluyorum dedi. Dedim hayırlı olsun dedim. Yani böyleydik yani, biz biraz işte bu yüzden beni çekemeyenler de oluyordu meslektaşlardan. Oradan biraz kuyum kazılmaya kalkındı. Yani ben de çok zorlu yaşadım iş hayatımı, zorlu yaşadım. Engelli çengelli yaşadım yani, stresi yaşadım. Mesleğimi seviyorum ama dediğim gibi teknoloji değişti. Şöyle ki bize televizyon geldiğinde bozuk parçayı biz Karaköy, Selanik Pasajı, Edirne Kapı'da Karaca vardı. Malzemeyi oradan alırdık. Zaten ufak tefek parçalardı. Biz cihazdan tamir ettiğimizde hem müşteriye maliyeti fazla gelmezdi, hem de tamirci kazanırdı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi fabrikalar kendileri yaptırıyor. Diyelim ki Sony, Beko, Arçelik kart vaziyetinde. Onlar kendi ellerinde. Fabrika kendi servisine veriyor. Onun için mutlaka ya bir servis almanız lazım. Ben de girmedim o servis olayına. Çünkü İstanbul'da bir yere bir cihazı almak için göndermek, parç sorunu var. O cihazı getir götür. Müşteri kabul etmediğinde fiyatı ben aldığım gibi geri teslim ederim. Biraz da o dürüstlük düşüncesi var. Riske girmek istemedim. Yani uzaklaştım. Yani çok gerçekten zor. Yani bir işi yapmak, o kadroyu dizmek. Çünkü hassas olduğum için, inanın bakın, ben bir müşteri cihazı olmadı, 8 defa ayağına gittim. İşçim hatta kızıyordu. Dedim, müşteri utandı. Dedim, siz bize niye geldiniz? Bu insanlar dürüstlüğü işi biliyor diye. Dedim, senin suçun yok. 8 defa ayağına gittim. Şimdi elemanım şey yapıyor, gitmek istemiyor. Arkadaşım, kendinin müşterinin yerine koy. Bir şey kaybetmedim ki ben. Ne oldu? Adam sonradan patronun cihazlarını getirdi. Önemli olan para değil. O adamın gönlünü hoş etmek. O adama senin dürüst olduğunu şey yapmak. Hatta bazı müşterim vardı. Şoförümü yolluyorum diyor İbrahim dedi. Bir baktım arkadan kendi de gelmiş. Ya sırf seninle sohbet etmeye geldim diye. Çünkü şeydi, ben müşteri gibi görmezdim ki. Aile sıcaklığındaydı yani. Sohbet ederdim, muhabbet ederdim. Ve müşterileri ben kayıt altına alırdım. Hangi tarihte getirmiş, hangi ustam bakmış, ne değişmiş, ne yapılmış. Mesela diyelim ki bir cihazı yaptım değil mi? 2 ay sonra gelmiş. Cihazın başka yeri bozulmuş. Ücret almazdım. Kendi cebimden karşılardım. Çünkü anlatırdım müşteriye de, gösterirdim. Bakın, geldiğinizde işte atıyorum, işte sizin anlayacağınız ile sol ön lastik değişmiş. Şimdi sağ arka lastik patlamış.
Bu benden olsun diyorum. Çünkü zaman ayırdınız, tekrar geldiniz diye öyle hoşnut gönderirdim yani müşteriyi. Korurdum. İnanın müşteriyi ben müşteriden daha çok korurdum. Öyle insanı sevindirmek hoşuma giderdi. Vardı. Şöyle ki bu biz televizyon hastanesi ismini şöyle ki temin anlattığım gibi 60-70 tane müşteri beklerken o gün gazeteci geçiyor. Sadık Özcan diye Türkiye Gazetesi muhabiri. Karşıdaki bakkala soruyor. Bu kuyruk ne bekliyor diye. Bakkal da diyor ki bunlar diyor televizyon tamircisi yapamadıklarını diyor. Buradaki ustaya getirip tamir ettiriyor diyor. Gazeteci de izin istiyor bizden. Fotoğraf çekiyor birkaç tane. Ertesi gün işte aradı bizi tamirci. Abi Türkiye Gazetesi'nin 1. sayfasında haber olarak çıkmışsınız diye. 14 Mayıs 1985 Cuma günü. Ben de gittim gazeteyi aldım bir baktım. TV hastanesi tamirciler bile onlara gidiyor diye. O gazeteci haber hazırlarken kendi aklından manşet haber atıyor. Oradan geliyor o isim. Bu ismi herkes kullanmaya başladı. Şöyle ki bizim ustalarımız özel. Ben çok güzel bir kadro dizdim. Aşağı yukarı 6-7 tane elemanım vardı elimde. Dizince orayı ben tekrar Kadırga'yı şeyde tanıttım. Basında tanıttım. Bu sefer dışarıdan başka tamirciler geldi. Orası piyasası olunca dışarıdan başka tamirciler geldi. Hepsi televizyon hastanesi yazdı. Hatta bırakın hastane yazmayı. Benim Gürsesler yazıyordu. Bir harf değişikliğiyle bana isim benzetmesi yapıyordu. Çünkü 40 yıllık bir isim. Abimin ünvan sahibi olduğu bir isim. Abim Gürsel, Görsel yazıyorlardı. Bir harf. Yani bunu yapan insanın artık ahlaki şeyini, yorumunu size bırakıyorum. O benim televizyonlarda oraya çıkartmam çok kötü oldu. Halk adına çok kötü oldu. Çünkü maalesef onu yaşayanlar bilir. Orada önüne gelen yere hastaneye giren kişiler çok zarar gördü. Şöyle ki temin dedim ya ben müşteriyi kaydediyorum. Mesela müşteri bana telefon açıyordu, bozuk atıyordu. İbrahim sana birini gönderdim. Adam feryadı figan ediyor. Abi isim soyadını ver diyordum. Giriyordum bilgisayara. Bana gelmemiş diyordum. Olur mu diyordu. Kartı var. Bir okuyor. Gürsesler Langa Caddesi. Abi diyorum dikkatli bak diyorum. Bak benim kartıma bak oraya bak diyorum. Orada L harfini çıkarmış. S harfini koymuş diyorum. İsim benzeşmesi yapıyor diyorum. Bana yakınlaştırma yapıyor diyorum. Bunu yapan adam dedim. Ahlakını terbiyesini sana bırakıyorum artık diyorum. Nasıl bir esnaf olduğunu yorumunu sana bırakıyorum artık diyorum. Yani vatandaş çok zarar gördü. Benim bu televizyon hastanesi diye basında çıkartmam vatandaşa çok zarar oldu. Ve adını lekelettiler semtimizin. Maalesef bayağı şeyler oldu. Bunlar da aslında anlatılması lazım halka. Bilmesi lazım çünkü. Çünkü bize de dokunuyor ucu. Orada gidip bir tamirciden zarar gördüğü zaman 30 kişi de hastaneye yazıyor. Ben diyor Kadırga'ya hastaneye gittim diyor. Böyle böyle oldu diyor. Doğru söylüyor ama işin içine ben de giriyorum. İsim aynı kullanıldığı için. Hatta bana şeyden geldiler, ben camideydim, namaz kıldım, elemanlar aradı, basından gelmişler. Kimdi o? SBB'den, İstanbul'da bir Don Kişot diye, Haldun Horel'di galiba. Dedi, röportaj yapacağız dedi. Yok dedim, ben dedim, basında çıkmak istemiyorum dedim. Zaten çıktığıma da bin pişman oldum dedim. Ya dedim, siz dedim, hadi dedim, halk dedim soramıyor dedim. Siz dedim, gazetecisiniz dedim. Hiç dedim, soramıyor musunuz dedim. Ya bu elektronik şeylerin hepsi birden hastane ismini kullanmaya başladı. Herkes aynı ismi kullanmaya başladı. Bunun kaynağı nereden geldi dedim. İşte dedim, bir soru soramıyorsun dedim. Dedi sana soralım dedi, sen cevapla dedi. Ondan sonra işte onu ben anlattım. O en son aşağı yukarı 12 yıl oluyor. HBB'de İstanbul'da bir Don Kişot programında o televizyon hastanesi isminin nereden geldiğini halka aydınlattım ama iş işten geçti tabii ki. Şimdi esnaflar, şimdi orada çok eski esnaf var ama biliyoruz dürüst esnaf. Yani o da zaten işi çözemezse abime geliyordu ama dürüsttü. Bakın bizde her şeyden önemlisi dürüstlük. Bizim vazgeçilmez olmazsa olmazımız. Zaten onun için isim yaptık biz. Yani bir anne baba bizi doğurmadık yani bir koskoca İstanbul'da biz yokuz ki her yerde televizyon tamircisi var. Niye başka bir semtten çıkmadı meşhur? Niye Kadırga'dan çıktı? Çünkü biz kesinlikle dürüstlüğümüzden taviz vermezdik yani. Yani Allah korkusu vardı. Hani bizde şeyimiz şuydu, hayat felsefemiz. Önemli olan kimsenin görmediği yerde doğru olanı yapmaktır. Bizim inancımız buydu. Ondan sonra zaten bizi meşhur eden kendi semtteki tamircilerden bir takım bu mesleği içine hile katanların yaptıkları, yaşadıkları şeyler gözünün önünde açıp yaptığımızı
görünce onlar bizi meşhur etti. Yani atıyorum yapılmayan işe yapıldı diye ücret ödemiş, günlerce bekletilmiş, işi yapılamamış. Bize geliyordu. Yani %99, yani 10 dakika bilemeniz 20, yarım saat içinde o kişinin cihazı teslim edilirdi. Ama hakkıyla, hakkaniyetiyle ve o işi tam iyi güzel onarak teslim edilirdi. Onlar sayesinde biz yani bırakın Türkiye'de nam saldık. İstanbul değil. Kahveye babam giderdi. Tarihi, hatta hala daha duruyor. Tarihi Kadırga Kıraathanesi, Arif Çaker. Allah uzun ömürler versin. Aşağı yukarı 90 yaşına geliyor Arif abimiz sağ. Orada Yeşilçam filmleri çeviriyor. Sık sık kiralıyorlar. Onun yanında zaten Kadırga Spor Kulübü var. Oraya da ben üyeyim. Şu an zaten bizim mahalle kültürünü yaşatan, İstanbul sur içinde kalan son kale. 1950 yılında kuruldu. Çok futbolcular yetişti. Geçen basında da gündeme geldi. Galatasaraylı Büyük Mehmet hep kulüpteydi. Her gün gelir 12'de oturur. Akşam kulüp kapanana kadar orada otururdu. Hatta onun vefatında sen bizi dünyaya tanıttın diye şey yaptılar. Hatta dün oradaydım ben, Kadırga Spor Kulübü'ndeydim. Şimdi belediyeyle konuşuldu. Büyük Mehmet'in parka doğru heykeli konulacak. Çok futbolcular çıktı. Beşiktaşlı Necmi. Futbol fabrikasıydı. Hatta ben de yetişecektim ama abim bırakmıyordu beni. Antrenmanlara bırakmıyordu. Babam kahvede dururdu. Ama o zamanki kahve adabı da çok güzeldi. Yani insanlar bir aile gibiydi kahvede. Bir de bizim orada vardı genelde. Tokatlı, Kayserili, çok böyle seyyar şeyler vardı. Sanatkarlar vardı. İşte lağımcılar vardı, tulummacılar vardı. Korsan taksicilik yapan. Bizim korsan taksiciler bizden çok ekmek yedi. Çünkü televizyon getirenlerin atıyorum Şehreminden geliyor. Arabası yok. Korsan taksiyle giderdi. Onlar da sayemizde çok ekmek yedi bizim. Orada şeylere takılırdı. Kıraathanelere takılırdı. Kayserilerin kıraathanesi vardı. Zaten Kadırga Spor Kulübü, tarihi havuzlu kıraathanesi, o Kayserilerin kahvesi hepsi iç içeydi. Kadırga Parkı. Bizim en güzel Kadırga'nın avantajı şu. Vardı, Cinci sahası. Sonradan Cundi sahası demeye başladılar ama halk genelde Cinci sahası diyebilir. Cundi de benim duyduğuma göre, eğer yanlış değilse, bu işgal yıllarında İngilizler orada top oynamış Cinci'de. Cundi asker toplanan yer demekmiş. Ondan sonra ben çok fotoğraf çektim. Onun hatta kimse de yoktur belki. Orada iş yerim varken o Cinci sahasının komple fotoğraflarını çektim, eski halini. Bize o zaman Mustafa Demir belediye başkanı o şu an Cundi Sosyal Tesislerini vermişti bize. 3 katlı çok güzel bir yer. Demir yoluna bitişik. Biz orada Kadırga'da taşınanları bulduk. Bu Can Musa Demirhan diye dostum var, arkadaşım. O da şu an Kadırga Spor Kulübü'nde 2. başkan. O yönetiyor. Ondan sonra Facebook grubu kurdu. Bütün o semtten taşınan kişileri 40 yıl sonra o belediyenin bize vermiş olduğu Cundi Sosyal Tesislerinin orada kendimize yaptık. Bir tane Kadırga Küçük Ayasofya grubu diye bir oda kurduk. Oraya biz tarayıcı aldık. Bilgisayar aldık. Çünkü aileler albümlerini getiriyordu. Çok değerli fotoğraflar. İşte orada bu Kadırga'da asıl Can Musa Demirhan dostumuz 100 yıla yakın eski fotoğrafları buldu. Yaptı. Ben çünkü Avşa'ya yerleştiğim için o yalnız kaldı, sağ olsun. Gerçekten sur içinde çok güzel belgeler, bilgiler biriktirdi Kadırga altında. Bu bizim şu an Kadırga Meslek Lisesi var. Anadolu Meslek Teknik Lisesi var. Orası bizim çocukluğumuzda Bostan'dı. Orada ben çocukken oraya geldim. İncir ağacına çıkardım, incir yerdik. Çeşitli meyveler vardı. Hatta orada bir at vardı, değirmen dönerdi. Mahalleli de oradan gider alırdı. Marul, meyvelerini falan oradan alırdı. Sonra orası okul oldu. Kadırga, onun yanında var. Kadırga İlkokulu var. Seda Sayan da oradan mezun. Ondan sonra ayrıyeten Gedikbaşı Ortaokulu'ndan. Böyle çok iç içe şeyler yaşadık yani. Elimizin altındaydı her şey. Nişancı, dediğim gibi ben İşten eve geliyordum ama sadece komşulukları yaşayabildim Nişancı'da. Çünkü ağırlıklı olarak çalışıyorduk. Geldiğimizde
Şey vardı, yine mahalleli olarak tabii ben kendi şeyimden bahsediyorum. Annem günün zamanında dediğim gibi sokaklarda şey yapıyorduk. Yine devam ettirdik. İşlerimiz yoğundu ama yine o komşuluk diyaloglarını şey yapmadık. Eş, dost, arkadaş birbirimize gelir giderdik. Hatta başka semte taşınsa da atıyorum Kumkapı'dan diyelim ki Bahçelievre taşındı. Yine misafirliğe giderdik. Yine onlar oradan bize getirdi. O şeyi koparmadık. Koparmadık ta ki işte bu 80 yılından sonra maalesef ister istemez artık hayatın şartlarından dolayı, zorluklarından dolayı, imkanlarından dolayı ister istemez herkes birbirinden koptu ama bunun ezikliğini hissediyoruz ya. İnanın üzülüyoruz böyle, duygulanıyoruz, ağlayacak gibi oluyoruz. Yani onların da gönüllerinde tabii ki gelip gitmek, arayıp sormak, bir arada bulunmak şeyleri var, temennileri var. Bunu da işte grup kurduk işte biz. Semt grupları kurduk. Oradaki kişileri o grupta bir çatı altında topladık. Onlar orada yaşadıklarını anlatıyorlar. Çocuklarını, gençliklerini, o komşuluk, aile kültürlerini, işte nerede, nasıl, Ramazan'da nasıl gün geçirdiklerini. Hatta benim grubu çok etkilendiğim yorum yapanlar oluyor. Bir kişi İzmir'de yaşıyor. Bizim bu mahalle kültürümüzü, üyelerimizin muhabbetlerini demiş. Ya diyor ben diyor İstanbul diyor Türk filmlerinden gördüm diyor. Siz diyor ne değerli insanlarmışsınız diyor. Siz ne mübarek insanlarmışsınız. Siz diyor ne güzel yaşamışsınız diyor. Hala da yıllar sonra bile diyor o yaşanmışlıkları aranızda paylaşıyorsunuz, birbirinizle buluşuyorsunuz, bir araya geliyorsunuz diye orada temennilerini belirtiyor. Tabii bize de sevinç veriyor yani bizi o günkü şeyimizi, mesajımızı o kişilere ulaştırabilmemiz, onların bizi anlayabilmesi bu yorumları da bizi de sevindiriyor tabii. Piknik yapmak için ailece komşularımızı alıp genelde bizim Kumkapı Nişancı'da ikamet ettiğimiz için sahil yolunda piknik yapma imkanımız çoktu. Sarayburnu'na giderdik. Yenikapı'da şimdi zaten her taraf 3-5 aile oturur, çoluk çocuk hep beraber piknik yapardık. Florya'ya giderdik. Florya, Menekşe plajı vardı. Oraya giderdik arkadaşlarla yüzmeye. Bu yakın çevre, Gülhane Parkı'na giderdik. Yakındı zaten her yer. Genelde oralara giderdik. Sarayburnu, Kumkapı, Nişancı. Zaten bütün sahil boyu şeydi, çimdi. Ailelerin piknik yapma imkanına sahiptik o zaman. Tabii canım girmez miyiz? Hatta ben yüzme bilmiyorum, boğuluyordum neredeyse. Öyle bir ya işte cahillik arkadaşlar atıyordu. Kıyıya zor döndüm. Kıyıya zor döndüm. Hep orada yüzerdik. Sarayburnu genelde ağırlıklı olarak. Bütün mahalle arkadaşlar giderdik. Zaten şöyle bir şey. Sandallar vardı kiraya çıkardık. Sandal kiralardık ailece. Marmara Denizi'nin ortasında. Nüfus bu kadar kalabalık değildi. Bu kadar şey yoktu. Araba yoktu. Daha yeni Türkiye emekleme devresinden kalkmaya başladığımız yıllara geliyor benim çocukluğum. Demin söylediğim gibi yani bizim büyüklerimizin tam yokluk yıllarına rastladık. O yokluğu biz de işte bir 10-15 yıl gördük. Ama 80'den sonra tabii ki yasakların kalkması, Türkiye'nin önüne açılması, bu hızlı bir anda inanın bakın ben İstanbulluyum geliyorum başım dönüyor. Yani o kadar hızlı büyüdük ki o kadar çok binalar bir anda inşa edildi ki kim nasıl yaptı, başardı akıl alacak gibi değil. Yani çünkü kalabalık yoktu İstanbul'da. Yani yürüyerek eliniz cebinize gidebiliyorsunuz. Mesela ben gece 11'de çıkardım, alırdım alemi. Tepebaşı şey vardı, gazinosu vardı. Orada sanatçılar çıkardı. Ondan sonra yeşillikti. Luna Park vardı Tepebaşı'nda. Arabamı alırdım. Hiç herhangi bir yere park ederdim. Park sıkıntısı yoktu. Trafik sıkışıklığı yoktu. Stres yoktu. Yani gerçekten doya doya eğlenirdik. Yani bir kere stres yaşamazdık. Yani o gerçekten mutluluk çok önemli ya. İnsanın hayata böyle yaşama sevinci veriyor. Yani uykunuz bile bir başka oluyor. Sabah kalkmanız bile bir başka oluyor. Çünkü seviyorsunuz yani. Yaşadığınız hayatı seviyorsunuz. İnsanları seviyorsunuz. Onlar size iyilik düşünüyor. Siz onlara iyilik düşünüyorsunuz. Herkes birbirine iyi hayat yaşatma peşindeydi. Yani egoistlik yoktu. Bencillik yoktu. Birlikte nerede nasıl mutlu zaman geçiririz? Mesela bir yere gidiyoruz değil mi? Bir arkadaşımızın parası yok. Hiç onu biz karşılardık. Hiç öyle şeyde yapmazdık yani. Onu onur etmezdik. Ya bir de şu benim aklımda kalan. Mesela bir sofrada ailede yani akıllı, zengin, cahil ne bileyim yani biraz
akıllı noksanlı olan bile aynı sofrada oturduk ama kimse kimseyi küçümsemezdi, itelemezdi, ötelemezdi. Mesela adam çok zengin ama fakiri küçümsemezdi. Bilakis ona yardımcı olayım diye işe yarardı. Yani mesela o hiç istemeden ona bazı imkanlar sunmak isterdi. Yardım eli uzatmak isterdi. Mesela adam bilim adamı, profesör, orada cahil bir adam var mesela, ne konuştuğunu bilmiyor. Onu küçümsemezdi. Şey yapardı, idare ederdi yani öyle. Gene de onu meclisinde otururdu. Onure ederdi. Yani vay işte bunun masada oturulmaz. Ben işte koskoca profesörüm. Bu adam cahil adam, ne konuştuğunu bilmiyor gibilerden şey yapmazdı. Sübvanse ederdi. Yani hoş görürdü. Onun şeyine inerdi. Böyleydik yani. Ya bambaşka bir yaşamdı bizimki. Yani bir daha hakikaten şu benim anlattıklarım var ya, bakın ben bizim yaşadığımız yere insanlığın doğduğu, insanlığın öldüğü yer diyorum. Tüm değişik inanışta, farklı din, dil, ırkta insanların sevgide, saygıda, zaten bütün anne babaların, ailelerin, okulların, ne bileyim artık din adına kim ne inançtan eğitim alıyorsa bizim yaşamak istediğimiz ortamı zaten sağlamak bütün amaç, hedef. Ama yapamadılar, başaramadılar. Bütün üniversitenin test konusu olması lazım. Yani üniversitede araştırması lazım. Burada bir takım insanlar yaşadı. Yani bizim gibi hayatta olanları konuşturulup onların bu anlattıklarından bir test konusu çıkarmaları lazım. Bu insanlar bu arada birbirlerini itelemeden, ötelemeden, o şuna inanıyor, bu buna inanıyor, o şundandır, o bundandır demeden bir sevgi yumağı halinde yardımlaşarak, birbirlerine kucaklaşarak bu ortamı, bu yaşamı nasıl elde ettiler diye hakikaten bir çalışma yapmaları gerekiyor bence. Bilmiyorum artık takdir dinleyenlerin bu fikrime katılır mı, katılmaz mı? Vallahi fiyatı aklımda kalmadı da biz de bir de kaçak kiralardık. Arkadaşlarla kiraladık. Tabii ailemiz kızardı. Çünkü boğulma tehlikesi var. Hatta böyle boğulma tehlikesiyle kalan arkadaşlarımız oldu. Onlar işte bazı böyle alkol alıp çıkanlar var. Sandalı devirip kıyıya yüzenler var. Fiyatı aklımda kalmadı ama güzeldi. Aileler gezerdi. Yani böyle bayağı bir sandallar vardı. Hatta gruplarda fotoğraflarımız var. Ben bu mahallemizden yani bu 45-50 yıl önce bu kültürü yaşayanların, çünkü buradan biz hepimiz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına dağıldık. Kumkapı, Nişancı ve çevresi diye bir grup açtım. Dükkandan eve giderken herkesin oturduğu sokağa komple fotoğraflarını çekiyordum. Mesela atıyorum Asya Sokak, en aşağı 300-400 fotoğraf çekiyordum. Çünkü herkesin oturduğu evi mutlaka çekmenin peşindeydim. Çünkü gruba girdiği zaman o kendi sokağına girdiği zaman kendi evini görsün. Mesela atıyor, ben şu evde oturuyorum diyor, şu arkadaşım vardı, bu arkadaşım vardı diyor. Ben tabii onu teknik olarak takip ediyorum. Eğer benim arkadaşımsa, orada oturan kişiden bahsediyorsa ona etiketliyordum. 40 yıl sonra birbirini buluyorlardı. Yani grupta olmaları da önemli değil. Arkadaşın nasıl bulacağını bilmiyorlardı. Ben onu orada düzenli, disiplinli şekilde takip ediyordum. Mesela okul mezunlarından birçok kişiyi buldum, buluşturdum. Devamlı şu an bile takip ediyorum. Aşağı yukarı 15 yıldan beri. Bir de çok fotoğraf çektim ben semtle ilgili. Şu an bile yani buraya gelmeden 1-2 gün önce bile fotoğraflar çekiyorum. Gruptaki üyeler görüyor. Kendi evini görüyor yıllar sonra. Ne durumda olduğunu görüyor. Onun hakkında yorumlar yapıyor. O yaşanmışlıklar hakkında yorumlar yapıyor. İşte komşularından bahsediyor. Arkadaşlarından bahsediyor. Bu tür şeyler grupta devam ediyor. Yani mesela çok altı sokakta tehdit edildim. Şu an ben Kumkapı Nişancı'da doğduğum, büyüdüğüm yerde güvenle fotoğraf çekemiyorum. Yani korkuyorum çünkü hatta geçen gün bir Ermeni vatandaşımız Langa civarında bir ay önce video çekerken sataşmalarla karşı karşıya kalıyor. YouTube'da yayınlamış. Tedirgin oluyoruz yani. Çünkü oraların fotoğraflarını çekmem lazım. Hem ülke adına, geçmiş adına, mimari adına, başkalarının elinde belge olmak adına bir fayda sağlıyor. Hem de orada oturanların, hayatta kalanların evinin son halini görmesi, oradaki grupta varsa komşularına ulaşması, birbirlerini bulanlar oluyor. Mesela bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliğe gelen kişi bir bakıyor, 40 yıldır görmediği ilkokul arkadaşlarını görüyor. Okul etkinliği yaptık, piknik, yani yıllar sonra düşünebiliyor musunuz? Bir mahalle piknik etkinliği yapıyor ya. Şimdi grupta bir de şu avantajı var. Mesela siz bir mahallede oturuyorsunuz değil mi? Mahallenizi
tanıyorsunuz. Ama grupta bütün mahallenin insanları tanıyorsunuz. Orada sizin ne bileyim huyunuza, suyunuza uygun, karakterinize uygun insanlar oluyor. Onlarla da dostluk kuruyorsunuz. Ya onu tanıyorsunuz yakından. Eşini, dostunu, arkadaşını. Tabii ki bu piknik, iftar etkinliğinde de o günkü yaşanmışlıklar hakkında muhabbetler oluyor. Mesela bir arkadaşını soruyor, falanca vardır diyor. Aa diyor, benim arkadaş listemde diyor. Onu ona bulaştırıyor. Hala daha devam ediyor, devam edecek de. Çünkü ben seviyorum yani böyle birbirlerini arayan insanları bulmayı, buluşturmayı. Çok kişiyle buluşturdum. Yani hepsinin şeyleri var, sevinçleri var. Grupta duruyor yani dilekleri, duyguları. Şimdi bu Serkiş Köylüyan asıl adı. Serço Köylüyan benim abimin arkadaşı. Ben de küçüktüm tabii. O benden 10-12 yaş büyük. Mesela misafirliğe gider gelirdik. Onun babası vardı, Kirkor amca, Mari teyze, annesi vardı. Onlar bize giderdi, biz onlara gelirdik. Onlar yıllar önce böyle tek katlı yer, 3 katlı ev. Girişte böyle sanki zannedersem ailece bu palaskalara bir şeyler yapıyorlardı herhalde. Askeriye bir şeyler yapıyorlardı, imalat yapıyorlardı. Bu zaten Fatih Sultan Mehmet dediğim gibi Ermenileri yerleştirmiş. Hepsi çok kültürlü, bilgili insanlar. Ellerinde çok değerli fotoğraflar var. Nazaret Davutyan diye çok sevdiğim bir grup kuran Kumkapı Özlem diye bir dostum, arkadaşım var. Onlar da o bilgileri, belgeleri yayınlıyor. Ben de işte ulaşmaya çalışıyorum. O arkadaşlar biz dükkan kurduk. Dükkan kurduk. Çok dürüst bir insan. Yani inanın yanımda teklif ettim, ortak mı olacağız, işçi mi olarak çalışacaksın diye. İşçi olarak çalışacağım dedi. Benim işime benden daha çok sahip çıktı. Çok dürüst bir insandı. Benden önce işe gelirdi. Benden sonra işe giderdi. Yaklaşık 20 yıl oldu. Onun anısı ve hatırası üzerine bir klip yaptım. Zaten o klipteki YouTube'da Selçuk Köylü diye gelirlerse o klipteki fotoğrafları görseler benim hiçbir yorum yapmama bile gerek kalmaz. Çünkü onun o dükkanda nasıl çalıştığını, inanın öyle bir insan bulamam ben. Allah ya bakın 20 yıl oldu, benim çocuğum unutur 2-3 ay sonra. Annem babam öldü diye ben 20 yıldan beri onu unutamadım. Her zaman hayırla yad ederim. Allah herkesi onun gibi bir insan olmayı nasip etsin. Keşke ben de onun gibi olabilseydim. Yani vefalıydı. Maddi çıkar için şey yapmazdı. Yani menfaat için yaklaşmazdı insanlara. Çok mesela ben bir cihaza kaç gün uğraştığını bilirim. O kadar şeydi. Yanımıza mesela eleman alıyorduk. Diyordu ki bir işi yapaman önemli değil diyor. Sabırla, inatla onun üzerine gitmeye var mısın, direnmeye var mısın derdi. Öyle yeni aldığı elemanlara eğitim verirdi. Çok yani sabırlı bir insandı. Benim ne diyeyim ya, sağ kolum gibiydi. Hayatımda karşılaştığım en dürüst bir insandı. Unutamıyorum yani. Hep her aklıma geldiğinde dua ediyorum. Yani insanlık örneği diyeyim. Öyle bahsedeyim. Çocukluğumda futbol oynamayı çok seviyordum. Cinci sahasında, Küçük Ayasofya Spor Kulübü'nde oynuyordum. Ve hocalarımız çok iyi yetiştirdi. Ben sol ayak oynarım, sağ vuramam. Sol ayağım kuvvetliydi benim. Sol bek oynuyordum. Hakikaten çok iyi yetiştirdiler ama abim hiç sevmiyordu futbolu. Bırakın şimdi, televizyonda mesela bir Fenerbahçe Galatasaray maçı oluyor. Kapattırıyordu. Beni antrenmanlara yollamadı. İşte ondan çok üzgünüm. Gerçekten yani iyi bir futbolcu olabilirim çünkü hocalarımız çok iyiydi. Onlar da yani şeydi böyle vefakar insanlardı. Onlar da iyi biri yetişsin. Zaten çok Kadırga Spor Kulübü'nden değerli futbolcular çıktı zaten. Kadırga şeydi yani bir futbol fabrikası gibiydi yani. Çok kişiler çıktı. Çok ünlü kişiler çıktı. Ya yemek yemelere şeye giderdim. Arkadaşlarımı mesela ailece alırdım bir iki aile gider. Şöyle vardık. Mesela ben gece geç çıkıyorduk. 10-11'de dükkandan çıkardım. Zamanım yoktu. Çocuklarımı, ailemi alırdım. O zaman böyle trafik yoktu. Sarıyer'e doğru yavaş yavaş giderdim. Sağda şey olurdu. Seyyar mesela hiç unutmam Volkswagen minibüs vardı. Köfte ekmek yapardı. Yani orada yer içerdik. Sarıyer'de işte tatlı yemeye giderdik. Börek yemeye giderdik. Ama maksat o şeyde gezmek. O kıyıda gezmek. Hoşça vakit geçirmek ama inanın orada o gördüğünüz basit minibüse satılan köfte ekmeği şimdi gidin yani trilyon verin bulamazsınız. Bir daha aklıma şu geldi yeme içme derken bizim Kumkapı Yenikapı'da sahile çıkışta bütün aileler babalar işten geldikten sonra cıvıl cıvıldı ya.
Her taraf böyle, yani yazlık sinemalar vardı. O sinemadan çıkanlar, sahile gidenler. Düşünün yani, şimdi o Kumkapı Nişancı'yı her tarafından aileler fışkırıyordu. Kimi işte yukarıdaki yazlık sinemadan gelir, kimi aşağıdaki yazlık sinemadan gelir, kimi işte sahile gezmeye gider, kimi Gülhane Parkı'na gezmeye gider. Yani her taraf tarih, her taraf yaşama alanına müsait. Kalabalık da değil bu kadar nüfus. Orada bir Yenikapı'da vardı, hiç unutmam. Kahramanmaraş dondurmacısı. Ya nasıl yapıyorlardı o dondurmayı? İnanın size samimiyetimle söylüyorum. Bak şu an bile anlatırken bile kokusu geliyor. Yani şu dondurmayı şuradan tutun. Kokusu gelirdi. Onun bir lezzeti, tadı şu an yok yani. İstediğiniz gibi servetiniz o gün o tadı, o lezzeti bulamazsınız. Bilemiyorum, o günkünün doğal, organik şeylerinden midir? İnsanların veya güzel duyguları, düşüncelerinden midir? İçine haram yalan katmamalarından mıdır? Hatta o zaman dondurmayı bize yapardı. Böyle top top koymazlardı. Böyle yaprak yaprak koyarlardı bizim zamanımızda. Böyle kürek gibi, küçük kürek gibi şeyler yan sağa sola koyarlardı dondurmaları. O dondurmanın tadını hiç unutamıyorum yani. Bir de bizim vardı, okulda ödev verdiği zaman kütüphaneler vardı. Koca Rakıp Paşa kütüphanemiz vardı. Orası şu an epeyden beri tadilatta, uzun yıllardan beri bitmedi nedense. O Koca Rakıp Paşa'nın yanında pehlivan büfe vardı. Yapardı, goralı yapardı. Bir de Macar sandviç yapardı. İçinde böyle, söyleme sayılmasın, işte köfte, kızartılmış patates olurdu. Böyle salam, ama ya o lezzet yok. İnanın, bakın şimdi mesela Fındıkzade'de goralı var diyorlar, meşhur. İnanın o pehlivan büfesinin goralıyla uzaktan yakından alakası yok. O kadar lezzetli yapıyorlar. Ağzınızda dağılıyordu, eriyordu. Lezzetini, yani o hazırlamaları, ya şimdi benim dinleyenler de, yani bu yaşayanlar bilir yani, onlar da anlatırlar. Bunları yaşadık yani. Çok lezzetliydi. Fatih'te vardı, yeme içme. Eski PTT'nin orada vardı. Çocuklarımı alır oraya götürürdüm. Salep vardı. Salep içerdik oradan. Kocaman Sağbaşı'da meşhur turşucu vardı. Yani ailece böyle yerlere giderdik. Genelde giderdim ben. Sarıyer'e, Ortaköy'e götürürdüm çocuklarımı. Orada işte Ortaköy'de yapardık. Kumpir, mumpir yer, içer, gezer, eğlenir. Çünkü zamanımı öyle ayarlayabiliyordum aileme. Pazarda çalışıyordum. Dediğim gibi hep çalıştık. Anca işte böyle gezmelerle onların gönlünü hoşlatabiliyordum. Ben benim elemanlarım lokantadan yiyordu. Gidin diyordum, yani ne yerseniz yiyin diyordum. Hiç ben yapmıyordum. İster affedersiniz 5 liralık ye, ister 10 liralık ye. Genelde kebap yediriyordum onlara ben, ama hatta bazı işçim yaptı. Ya her gün kebap mı yiyeceğiz dedi. O bizim mahalleye köy sofrası diye çok güzel bir kebapçı açıldı. Harika da kebap yapıyordu. Onları yerdi. Bir de istediğiniz yerden yerdim. Bende yoktu. Yani öyle ne bileyim, ya işçi onlar değil sanki bendim. Yani öyle yapmazdım ben. Kibirli davranmazdım. Hatta ben iş yerini kurarken onlara şöyle dedim. Biz dedim patron Cenab-ı Allah doğruluk, sorumluluk, azim, sabır, kuvvet, kanaat, birlik, dirlik olsun dedim. Bakın dedim, ben buraya bir tohum dikiyorum dedim. Bunu dedim temiz tutalım dedim. Bu ağacı yeşertelim dedim. Bunun hepsini ben yiyemem dedim yani. Hepimiz sebeplenelim. Öyle kurdum. Sonra benim dedim ya, bu Ermeni usta, Allah rahmet eylesin, çok becerikliydi. Her konuda becerikliydi. Bizim bu arkada küçük bir bahçe vardı. Böyle küçük bir barbikadan ızgara mangal yeri yaptı. Giderdi Kumkapı'dan balık alırdı. Kayık tabaklar aldık. Bu Ermeni usta hazırlardı. Kendimiz yapmaya başladık yemekleri. Çünkü lokantadan yediğimizden çok daha lezzetli oluyordu. Ben bile yemek yapmayı bilmiyordum. Bir gün bir elemanla yaptık, söyleme söylemesin. Bulgur pilavı yapalım dedik. Ya biz yaptık ama bizim evde yediğimiz bulgura benzemiyor. Neyse hanımı aradım. Ya sen nasıl yapıyorsun bulguru? İşte tarif verdi bize. Sonradan öğrendim. Ona da yaptım dedim. Nasıl dedim, yapabilmiş miyim? Not almaya başladık hanımdan. Yapardık. Biliyorsunuz vardı. Davrulmaz fırınlar vardı. Ondan almıştım dükkana ben. Giderdim işte pirzola alırdım. Biftek alırdım. Kendim de yapmaya başladım. Yani ondan sonra İçine koyardık işte domatesini, biberini, sokardık fırına. 45 dakika sonra hop ortaya koyardık. Hep beraber yerdik. Bir de benim dükkanda bir vardı. Dükkanımı açan bir Remzi amca diye ihtiyar biri vardı. Ondan sonra onun yemek yapardı benim işçilerim, ama ne yemek yapardı? Bayılırdık. Biz zannediyoruz lokantacıydı onun abisi. Biz o yapıyor zannediyorduk. Meğerse Tokatlı hanımı yapıyormuş yemekleri. Hatta bir gün hiç unutmam, bir zengin bir müşterim geldi. Karşıdan geliyor ama adamı bir gör, ya imrenirsin. O zengin adam ama kibar, konuşması eriyorum böyle. Ne kadar kibar, naif, inşaat yapıyordu Bodrum'da. O
böyle güveçte kuru fasulye yapmış, söyleme sayıp olmasın. Müşteriye ikram ediyorum. Abi buyur gel falan. Yok gelmez. En sonunda dayanamadı, geldi. Bir yedi. Ya dedi, ben dedi ömrümde böyle dedi işte Bodrum'a gidiyorum, oraya gidiyorum, böyle lezzetli fasulye yemedim dedi. Ondan sonra yemeği yapan amca ne dedi biliyor musun? Tabii yemezsin dedi. Bu 5 saatten beri de Amasya sobasının içinde dedi. Orada pişiyor dedi güveçte bu şey dedi. Kuru fasulye dedi. O lezzeti tabii bulamazsın dedi. Hiç unutmam. O kaldı aklımda hatıra olarak. Ondan sonra işte dediğim gibi kendimiz yapıyorduk. Hatta çayı bile ben kendim yapıyordum. Çünkü ben hanımdan öğrendim. Ben yıkıyordum bulaşıkları. Hatta hanım bir gün elini kesti. İşçiler hızlı atıyor. Günde biz en aşağı 300-400 çay içiyorduk. Zaten 20-30 tanesini benim o Selçuk abi içiyordu çayını. Ben de hiç çay içmezdim. Onun sayesinde çay içmeye başladım. Ben müşterinin her içtiği leğene hanım tabii bize yönlendirdi. Az işte çok az çamaşır makinesi, çamaşır suyu, deterjan. Her müşterinin içtiği tabağı, çay bardağını, kaşığını oraya koyardım. Özellikle de ben yıkardım. Yani içim öyle sabunlu mabunlu bırakır diye. Ben servisi ben yapardım müşterime. Bir gün bir müşterim geldi. Bir çay içti. Adam abire çay içiyor. 8 tane çay içiyor. Abi bu diyor nasıl çay ya diyor. Ben diyor böyle çay içmedim diyor. 8 tane çay verdim bilirim. Çünkü kazan devamlı kaynıyordu. Ne hikmetse ben de artık üstten koyup demliyordum. Tekniğini öğrendim biraz. O zaman da bir tiryaki çayı çıkmıştı. İlk çıktığında çok lezzetliydi o çay. Sabah demliyordum, akşam inanın samimiyetini söylüyorum, akşam aynı tatta kalıyordu. Sanki yeni demlenmiş gibi. Onları da kendim yapıyordum. Hassastım yani o konularda.